Altıncı dilginçliğimiz Ali is watering the rose cümlesinde bir is koşacının olması. Şimdi şöyle bir ayrım yapalım. Tabii bu ayrım dil bilimsel açıdan isabetli olmayabilir de şu an konuyu anlatmak için isim cümleleri var ve fiil cümleleri var diyelim. Fiil cümlelerinin içinde bir fiilin olması gerekiyor. Fiilin çekimli olarak kullanılıyor olması lazım. Mesela I like running, pardon, running is good dediğimde burada herhangi bir fiil yok. Kimse koşmuyor şu an. Koşmanın güzel olduğundan bahsediyorum. Koşmanın o eylemin ismini kullanıyorum. Running derken running orada isim. Fiil falan yok. Fiil cümlesi, isim cümlesi diye ayırdığımız zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Fiil cümlelerinde fiil zaten özneye anlamsal olarak bağlı olduğu için koşaç gerekmiyor. Yani is, are, am, is, was gibi şeyler gerekmiyor. Durum cümlelerinde veya isim cümlelerinde gerekiyor. Neden? Çünkü bir özne var ve o özne hakkında bir vasıf söylüyorum veya bir şey söylüyorum. Ortaya bir şey atıyorum. Ve bunların anlamsal olarak birbirine bağlanması gerekiyor. Bunu yapan şeyler, yani bunları anlamsal olarak birbirine koşan şeylere koşaç deniyor Türkçe'de. İngilizcesinde copula deniyor. Buradaki is de bu koşan şeylerden. Ama burada watering gördüğümüzde fiil var burada. Ümit, sen ne diyorsun diyebiliriz. Ben de şunu demek istiyorum. Buradaki watering bir isim, fiil değil. Yani İngilizce'de aslında ing çekimi almış continuous tense'lerde gördüğümüz şeyler, continuous aspect'te gördüğümüz şeyler aslında fiil olmuyor. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Bu ing ekine Wiktionary'den bakabiliriz, İngilizce Wiktionary'den. Orada 3 tane açıklama veriliyor ve bunların hiçbiri zamanla, continuous aspect'le, tense'le falan alakalı değil. Ali is watering derken buradakini nasıl isim kabul edebiliriz? Şöyle, bu eskiden İngilizce'de Ali is on watering the rose veya sonrasını boş verelim. Ali is on watering. Ali sulamada. Ali sulamakta. Türkçe'de de sulamakta diyoruz ya. Bu öyle bir yapıymış. Zaman içinde on düşmüş ve Ali is watering ortaya çıkmış. Yani oradaki Ali is on watering derken watering bir sulamak anlamında isim. O yüzden buradaki de isim. O yüzden burada bir koşacın görmesini çok garipsemememiz lazım. Zaten belki hiç garipsemiyordunuz. O yüzden şu an garipsememeye devam edebilirsiniz. Sorun yok. Çözdük. Zaten şöyle bir bakarsak burada bunun aslında bir present tense bir cümle gibi olduğunu görüyoruz. Mesela bunu düşmüş onu geri koyalım buraya. Ali is on watering the rose. Ali is mesela I'm on working. Ben şu an çalışmadayım. I'm on working dediğim zaman present tense oluyor. I'm working dediğim zaman continuous tense oluyor. Present continuous oluyor. Aslında ikisi de aynı şey. Yani birinde on düşmüş. Geri koy. Present tense. Zaten continuous tense diye bir şey aslında İngilizce'de yok. Neden? Çünkü continuous aspect var. Yani continuous dediğimiz şey past continuous, present continuous bunlar bir tense değil. Aspect diye geçiyor. Aspect ne demek? Tense ile aspect arasındaki farka da şimdi girersem bu video yine uzar. Uzatmıyorum. O yüzden geçiyorum. Sonra açıklarız onu. Bu konuyla ilgili ayrıca şeye bakabiliriz. Lang Focus diye bir dil kanalı var. YouTube'un en büyük dil kanallarından biri. Güzide bir kanal. Orada Celtic Influence on English, değil mi? Öyleydi. Celtic Influence on English diye bir video var. Ben de ona Türkçe altyazı eklemiştim. O yazıyı İngilizce veya Türkçe altyazıyla izleyebilir. Bu konu hakkında biraz daha bilgi sahibi olabilirsiniz. Tense'ler hakkında detaylı, yani uzun bir video olacak şimdiden söylemesi. Bir video gelecek. Tense'lerin tarihsel gelişimleri, ilginç özellikleri falan aktarılacak. Güzel açıklamalarla. 7 numara. Ali had done his work. Ali had watered the rose. Burada perfect iki cümle görüyoruz. Birbirine virgülle bağlanmış. Ali had done his work veya Ali have done his work. Had done past perfect, have done present perfect, will have done da yani bitirmiş olacak. Bu da future perfect. Burada done kelimesi değişmiyor. Fiil dediğimiz kelime tense'e göre değişir. Done 3 farklı tense'te değişmediğine göre demek ki done fiil değil. 2 tane perfect cümle var. Done burada verb 3, watered da verb 2 mi diyeceğiz buna? Çünkü ed ile bitmiş, ed eki gelmiş. Verb 3 participle oluyor. Particip oluyor. Particip neydi? Bir fiil değil, fiilin sıfatlaşmış hali. Sıfat diyebiliriz aslında. Burada done bir fiil olarak karşımıza çıkmıyor. Aynı şekilde bu çıkmadığı için demek ki bunun da çıkmaması lazım. Çünkü ikisi de aynı perfect cümle. O zaman buradaki watered da past tense değil, participle olan bir watered. Bunlar participle olduğu zaman da done done yapılmış, tamamlanmış demek. Watered da sulanmış demek. Pasif bir anlam kazanıyordu, edilgen bir anlam kazanıyordu.
Burada peki bu edilgen anlam cümleye uymuyor. Ali had watered the rose dediğimizde burada perfect aspektin nasıl ortaya çıktığını görüyoruz aslında. Burada bu cümleyi şöyle çevirdiğimiz zaman Ali had the rose watered dediğimiz zaman Ali sulanmış çiçeğe sahip. Çiçek değil işte gül neyse. Gibi bir yapıyı görebiliyoruz. Aslında perfect tense dediğimiz şey bu. Zaman içinde o sondaki partisip ortaya bir yere kaymış. İngilizcenin gramerinde, tarihinde. Perfect tense'ler bu şekilde gramatikalize olmuş. Perfect'lerle ilgili söyleyecek çok şey var fakat daha fazla uzatmamak için toparladığımı düşünüp 8'e geçiyorum. Ali separated the rose from the bluebell. Hızlı hızlı gidiyorum. Sinirli gibi gözükebilirim çünkü hava çok parlak. Gözlerimi kısıyorum. Bir önceki videoda da hiç gülmemişim diye bir sürü yorum geldi. Neye güleceğiz arkadaşlar? En ucuz damacan olmuş 30 lira, 35 lira. Yani gülünecek bir şey yok ortada. Bluebell. Evet. Blue'yu da atalım. Sadece bell'e bakıyoruz. Bell'in sonunda 2 tane L var. Niye 2 tane L var? 2 tane sessiz harf olunca daha mı uzun ben L diyorum? Bluebell gibi bir şey mi diyorum? Hayır. Neden 2 tane L var? Bunun da tarihsel, her şeyin tarihsel arka planı var arkadaşlar. Bunun da var. 2 tane var. 2 ihtimal var. Şöyle, sonunda ünlü olan bir kelimenin ünlüsü düşmüş olabilir. Kelimenin ortasında yani sondan biraz önce kalan 2 sessiz kelime sonuna kalmış olabilir. Mesela İngilizce'deki belle yani zil anlamındaki belle kelimesinin sonundaki e düşmüş, sona bell kalmış. Bir de şu sebepten olabilir. İngilizce'de bir kelimenin ünlüsünün kısa okunduğunu söylemek için, belirtmek için kelime sonundaki sessiz çift kez, 2 kez yazılmış, çift yazılmış olabilir. Böyle bir gelenek varmış İngilizce'de. Mesela topuk anlamındaki heel ve tepe anlamındaki heel. İngilizce'de bunu zamanında ayarlamışlar. O yüzden kelimenin ne oldu? Ayarlamışlar şeyler, katipler, yazmanlar, kimlerse artık, gramerciler bilmiyorum. O şekilde halletmişler. Yani bir kelimenin sonunda 2 tane, mesela Türkçe'de de bazen şey görebiliriz. Arapçadan gelme mastarlar çift sessizle yazıldığını görebiliriz. Bunlar yardımcı fiille birleştiği zaman da o çift sessiz meydana çıkar. Tek yazıldığında bazen düşer, bazıları çift sessizle yazar. Mesela reddetmek. 2 tane D var. Bu neyle alakalı? Arapça kelime kökleri genelde 3 sessizden oluşuyor ve bazen ikinci ile üçüncü sessiz aynı olabilir. Bunların aynı olduğu durumlarda bazen Arapçada bazı vezinlerde ikinci ile üçüncü sessizin arasındaki sesli düşüyordu. Mesela red kendi başına bir mastar. İşte disapprove yani reddetmek. Kelime açıklamak bazen zor. Bir kelimeyi kullanmadan o kelimeyi açıklamak. Neyse o yüzden sözlük maddesi okumak güzel bir şey. Çünkü sözlük maddesi okurken bir kelimenin açıklamasını açıklamada o kelime kullanılmadan görmüş oluyoruz. Ve bu güzel bir şey. Bazı sözlük maddeleri gerçekten güzel oluyor. Yani otur, oku tekrar. Çünkü orada bir incelik gerekiyor. İyi açıklayacaksın, kısa olacak ve açıkladığın kelimeyi kullanmayacaksın. Bilinmeyen bir şey kullanmayacaksın. O yüzden sözlük okumak güzel bir şeydir. Mesela ben öğretmen olsam öğrencilerimle sözlük okurum. Aslında zaten İngilizce öğretmeniyim ama sözlük de okuyorum bazen. Hakikaten ben yapıyormuşum ya. Sözlük maddesi yazdırmaya çalışırdım. Derdim ki çocuklar şu maddeyi açıklayın. En güzel kim açıklayacak? Mesela sözlük maddesi, öyle teknik sözlük maddesi nasıl yazılır dersi vermeye gerek yok da çocuklar bir şeyi açıklamaya çalışsın ve o kelimeyi kullanmasın mesela. Bir yaratıcı bir şey olabilir. Neyse nereden nereye geldik? Nereden nereye gelemedik bir türlü. 8'de separated kelimesini gördük. Şimdi 9'da da the flowers are separate now. Sıfat olan separate'ı görüyoruz. Burada fiil olan separated'ı görmüştük. Telaffuzları değişik. Neden? Çünkü fiillerde sondaki hece genelde vurgulanıyor. Separate oluyor. Burada daha önceki dilginçliklerde gördüğümüz gibi sıfat olan ve fiil olan kelime ayrı ayrı mı tarihsel olarak? Hayır. Burada bir kelimenin 2 farklı anlamda kullanılmasını, 2 farklı işlevde kullanılmasını görüyoruz. Peki bunun tarihsel arka planı ne? Bu arada tarihçi gibi oldum her şeyin tarihsel arka planını verince. Latince'de separare fiili, perfect participe yani geçmiş zaman ortacı olduğu zaman separatus oluyor. Latince'deki partisiplerde İngilizceye sıfat olarak geçiyor. Latince'de partisip olan bir şeyin İngilizce'ye de partisip olarak girmesi çok zor. 2 farklı dilde 2 farklı paradigma var. Bir öğenin bir paradigmadan çıkıp başka bir paradigmaya dahil olması çok zor. İngilizceye sıfat olarak gelen o kelimeler, yani İngilizce'de sıfatlar aynı zamanda fiil olarak kullanma eğilimi de varmış bir ara. O yüzden
Separate kelimesi fiil olarak kullanıldığında, separate kelimesi fiil olarak kullanıldığında separate telaffuzuyla separate olarak telaffuz edilmiş ve bu şekilde sıfat olan ve bir de fiil olan iki kullanım var. Kelime tek bir kelime ama. Bu durumu birçok yerde görebiliyoruz. Yani Latince bir participin İngilizce sıfat olarak gelip sonradan da fiil olarak da kullanılmaya başlamasını. Örnek var mı aklımda? Şu an örnek aklımda yok çünkü çekim heyecanıyla onun her şeyini aklımda tutamam yani. 10'uncusu da kısa bir dilginçlik. Ali will make a merger, he will merge. Şimdi burada merge ve merger iki farklı form görüyoruz. Merge bir şeyi kaynaştırmak, birleştirmek demek. Fiil olarak kullanıldığında merge diyoruz ama mastar olarak kullanıldığında yani çekimsiz, infinitif olarak kullanıldığında merger diyoruz. İngilizce'de fiilin çekimli halinin ve infinitif halinin farklı olması gibi bir şey var mı? Yok. Bir yer hariç, o da bu yer işte. Fransızca'da bazı mastarlar sonu er diye yazılarak bitiyor. E diye telaffuz ediliyor sonu. Mesela organize mesela. Organizer diye yazılıyor ama organize diyoruz. Er ile yazılarak biten mastarların bazıları, infinitiflerin bazıları İngilizceye geçiyor. Tabii İngilizce'de o mastar hali yani er ile bitiyor. Fiil olarak kullanıldığında merge olarak kullanılıyor. Yani bu şekilde iki farklı kullanım söz konusu bazı fiiller için. Bunlar sayısı 10'u geçmez yani. Disclaim, merge, başka ne? Birkaç tane falan daha var. Bu şekilde Fransızcadan gelen mastarları İngilizce'de kullanıyoruz bazen. Evet, İngilizcenin dilginçlikleri bu kadardı ilk bölüm için. Çok dilginçlik olduğu için illaki ikinci bir bölüm çekmek gerekecek. Ne zaman? Herhalde 2023'te çekeriz. Senede bir bölüm çektiğimiz için. Kaynakçı dosyasına açıklamalar, kaynaklar, ileri okumalar, düzeltiler falan filan koyuyorum her zaman bildiğiniz gibi. Hemen hemen her videonun altında oluyor. Saklı etimoloji videoları ve sketch videoları hariç. Mutlaka bakın. Onun dışında itiraz etmek, açıklamak, paylaşmak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Her videonun altında yüzlerce yorum oluyor. Bunların hepsini teker teker okuyorum. Okumuyorum zannetmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler. Gelecek zaman için kullanılması sonradan ortaya çıkan bir şey. Mesela İngilizce'de will fiilinin kullanımı gene geldi. Will fiilinin gelecek zamanda kullanımı